Zaten aşırı karşıyım. Okulsuz eğitimde. Neden? Nasıl başı? 2013 yılında yani üniversite eski notlarımı karıştırırken şöyle bir yazıya denk geldim. Bu okulsuz eğitimi yine denk gelmişim herhalde. Biraz araştırmışım ve anlamam için şöyle bir not oluşturmuşum. Telefonunuza bir mesaj geliyor. Okulları kapatıyoruz ve evde eğitime geçiyoruz. İlginç. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu video diğer videolarımın aksine daha farklı bir içerikte olacak. Çok genel bir konu olacak. Okulsuz eğitimi biraz irdeleyeceğiz, araştıracağız. Bu fikri savunduğum için değil kesinlikle. Sadece biraz ufkumuz açılsın. Biraz ne tarz eğitim yaklaşımları var ve insanlar bu eğitimi neden kullanma ihtiyacı hissediyorlar? Biraz bunu anlamak için çekiyorum bu videoyu ve yorumlar kısmında da böyle bir durum içinde kalsanız siz neler yaparsınız? Böyle bir eğitim sistemi size uygun mu? Veya ne kadar uygun değil? Veya olabilir mi? Bunları tartışalım. Bir beyin fırtınası videosu olsun bu. Hem yorumlarıyla hem içeriğiyle. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen videoya geçelim. Pandemi süreci ilk çıktığında yani Mart 2020'de eski velilerimden yani o zamanki velilerimden şöyle teklifler aldım. Gelip çocuğumla birebir ilgilenir misin? Veya bir içerik hazırlayıp, bir program hazırlayıp çocuğumla birkaç saat geçirir misin? İşte bu tam anlamıyla bir okulsuz eğitim örneğiydi. O yüzden bunu anlatarak başlamak istedim. Okulsuz eğitim sistemi Amerika'nın bazı eyaletlerinde yaygın bir durumda. Aynı zamanda Avrupa'nın sanırım Almanya ve Fransa'da uygulanan bir sistem. Aşina olduğumuz bazı konular var. Devlet okulları, özel okullar, hatta ufkumuzu biraz açtık. Montessori okulları açıldı. Reggio Emilia sisteminin olduğu PYP okulları açıldı. Bu tarz farklı eğitimlerin de olduğu birçok sisteme aslında tanışığız. Okulsuz eğitimde bu eğitim sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aslında ilk çıktığında yani 1970'li yıllarda ilk çıktığında insanların tercih etmediği, çok da fazla popüler olmayan bir eğitim yaklaşımıydı. Ama son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte biraz arttığını gördüm ve bazı araştırmalarda da bu şekilde arttığına dair yorumlar vardı. O yüzden bu konuyla alakalı bir video çekmek istedim. Peki nedir bu okulsuz eğitim? Okulsuz eğitimde bir öğrenenimiz var. O da çocuğumuz. Bir de sorumlu kişimiz var. Dediğim gibi bir öğretmen, bir uzman veya anne, baba ya da bunlardan bir tanesi bu sorumluluğu alan kişi olarak kabul ediliyor ve öğrenen kişi yani çocuk tarafından seçilen etkinliklerle uygulanan resmi olmayan bir öğrenme aslında okulsuz eğitim. Buradaki temel amaç okula gitmeyen çocuğun oyunlarıyla, ev sorumluluklarıyla, kişisel ilgi alanlarıyla, merak etmeleriyle, seyahatlerle, işte kitaplarla yani doğal bir yaşantıyla öğrenmelerini gerçekleştirmek. Amaç tamamen şu, okul müfredatından bağımsız bir şekilde çocuk keşfederek ve istediği alanlarda ve istediği zamanda deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak. Bu eğitimi savunan kişiler bu şekilde öğrenmelerin gerçekleştiğini savunuyorlar. Kişisel öğrenmenin daha anlamlı olduğunu ve bir şey öğrenecekse bu öğrenmeyi kendinin başlatması gerektiğini savunuyor. Aslında biraz Montessori ve Reggio Emilia eğitim yaklaşımlarını birazcık kayıyor. Yani temel amacımız çocuğun keşfetmesini sağlamak bir şey öğrenmesi için. Aslında bu okullarda da mevcut olan bir sistem. Ama bu sistemi çok belirli sınırlarda yani bir süremiz var. Bir 15 dakikamız var. Çocuğun keşfetmesine ve merakını gidermesine izin verdiğimiz. Ama sonraki zamanlarda belirli bir müfredat çerçevesinde o bilgiyi sunmaya çalışıyoruz. Okuldaki sistem bu. Buradaki temel amaç da bunu tamamen ortadan kaldırıp çocuk istediği anda, istediği zamanda öğrensin ve öğrenmeyi kendi başlatsın diyor. Ve sorguladığı bazı durumlar var. Örneğin müfredatı sorguluyor. Çok standart müfredatın ne kadar yararlı olduğunu, çocuğa neler verebildiğini, özellikle büyük yaş grupları için girdikleri testlerde, sınavlarda bu derecelendirme yöntemlerini sorguluyor. Her gün birkaç saat boyunca bir kişinin emirlerini dinlemek ve bunlara uyma zorunluluğunu daha çok sorguluyor. Bu okulsuz eğitim terimi 1970'li yıllara dayandığını belirtmiştim. John Holt tarafından ilk kez kullanılmaya başlanıyor. Ve bunu kullanmaya başladıktan sonra insanların kafasında bazı sorular beliriyor çok doğal olarak. Okula gitmeyen çocukların ihmal edildiği, gelecek yaşam
yaşantıları için birçok şeyi kaçırdıkları, sosyal becerilerden, disiplinlerden ve motivasyonlardan uzak kalacağını belirtiyorlar. Yani kafalarında bu sorular beliriyor ve bunları sorgulamaya başlıyor insanlar da. Okulsuz eğitim savunucuları da bunun tam tersini savunmaya başlıyor. Bu eğitimle birlikte çocukların doğal olarak, yani doğalarında var olan merak duygusuyla birlikte bir şeyleri öğrenerek bu eğitim sisteminin bir çocuk dostu olduğunu savunuyorlar. Yeni şeyler öğrenmedeki o isteklilik, o heves çocukları topluma kazandırdığını belirtiyor ve bununla birlikte belirli becerilerin, değerlerin, yeteneklerin neler olduğunu daha iyi anlamalarını sağladıklarını savunuyor. Yani tamamen çocukların kendi meraklarıyla, ilgileriyle, istekleriyle bir şeyleri öğrendiklerini ve bunun sorumluluğunu alacak kişinin veya kişilerin bu farkındalıkta olması gerektiğini söylüyor. Şöyle okul yaşantımıza geri dönüp baktığımızda öğrenmelerimizin en çok nerede olduğunu görüyorsunuz. Ben bunu kendimde sorguladığımda şunu fark ettim ki bence herkes için aynı durum. Üniversite yıllarında veya lise yıllarında birçok teori bilgisi öğreniyoruz. Teorikte bunlar böyle işliyor, bunu böyle yapıyoruz şeklinde öğrenmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ama gerçek öğrenmelerimiz nasıl oluyor? Staj yaptığımızda veya bir işe başladığımızda, iş yerindeyken hem o iş yeri formatını hem de mesleğimizle ilgili birçok şey öğreniyoruz. Yani uygulamalı bir şekilde öğrenmenin gerçek öğrenmeyle ciddi bir bağlantısı var. Hatta bu konuda kendimi geçtim, eşime de sordum. Kendisi doktor ve tam olarak nerede doktor olduğunu hissettin ve anladın diye bir soru sordum. O da internken dedi. Yani uygulamalı bir şekilde ameliyatlara girdiği veya hastalarla görüştüğü sırada gerçek anlamda mesleği öğrendiğini dile getirdi. Tabii ki de teori çok önemli ama uygulama aşamasında gerçek öğrenmelerimizi yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaparken yani okulsuz eğitim tamam iyi hoş da yani tam olarak ne yapıyorsunuz, evde neler yapıyorsunuz diye araştırırken bir tane videoya denk geldim. Bir kanal, Bir Seyyah Geziyor isminde bir kanal. Bir anne kanalın sahibi çocuğuyla birlikte bu okulsuz eğitim sistemini uyguluyor. Yani ben burada sadece bir anlatıcıyım. Yani böyle bir sistem var. Ne dersiniz şeklinde bir anlatıcıyım. Kendisi bunu uygulayıp savunan kişilerden. Bence çok ufuk açıcı bir video. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben de izledim. Bayağı izledim. Örneğin bu okulsuz eğitim sisteminin en büyük sorgulatıcı noktası sosyalleşme. Yani çocuk okula gitmiyorsa nerede sosyalleşiyor gibi birçok soruya maruz kalmış. Haklı olarak insanlar da bunu merak ediyor. Ve anne de şu şekilde cevap veriyor. Kendi sosyalleşme alanlarıma baktığımda yani okulda evet sosyalleşiyorduk ama belirli sınırlarda sosyalleşiyorduk. Hatta bu konuda benim de şöyle bir görüşüm var. Özel okullarda yani ben hep özel okullarda çalıştım. Öyle zamanlar oluyordu ki etkinlikten, projeden, yıl sonu gösterilerinden gerçekten çocuklarla oyun oynayamadığımız günler vardı. Yani tabii bu her günümüz öyle geçiyor ya da dönemin yarısı bu şekilde geçiyor şeklinde tabii ki de belirtemem. Ama bazı günler gerçekten çocuklarla oyun oynayamıyorduk yoğunluktan dolayı. Annenin de savunduğu nokta şu. Ben kendi sosyal yaşantımı gittiğim işte parklarda, bahçelerde, bilim merkezlerinde, sanat galerilerinde öğrendim. Oradaki çocuklarla sosyalleşerek öğrendim ve şu an kendi çocuğumda da bunu yapıyorum şeklinde bir açıklaması var. Bu durum evet çok hoşuma gitti. Çok güzel bir yaklaşım. Yani düşündüğü şey çok güzel. Sosyalleşme adına. Ama okulsuz eğitimde bunu tam olarak nasıl karşılanıyor ve şöyle söyleyeyim. Bunu tam olarak nasıl içimize sindirebiliyoruz? Bu noktada biraz kafam karışık. Bununla ilgili bir de yabancı bir kanalda bir video izledim. Aile iki çocuğuyla birlikte okulu tamamen reddediyorlar. Okula göndermiyorlar çocuklarını. Evde çocukların ilgi alanlarına yönelik bazı etkinlikler, uygulamalar yapıyorlar. Dediğim gibi bilim merkezlerini çok fazla kullanıyorlar. Yani her şehirde, Türkiye'de de çok fazla var bilim merkezleri ve buraların aslında çok eğlenceli yerler olduğunu ve hayatın yani bir öğrenmenin matematik, fizik, coğrafya gibi bölümlere ayrılmayacağını, bir bilim merkezine gittiği zaman bir yüksek bir yere tırmanışta aslında fizik ve beden eğitiminin beraber öğrenildiğini savunan bir aile. Yani yaklaşım çok güzel. Çocukların ilgi alanlarına yönelik birçok şey yapılıyor ama bunu okulsuz yapmaları bana şu soruyu da sordurdu. Anne baba olarak siz ne iş yapıyorsunuz? Yani siz bunları yaparken, yani çocuklarınıza faydalı olmaya çalışırken tam olarak meslekleriniz nedir? Ve siz işte eğer bir işe gidiyorsanız ve bir işiniz varsa siz işteyken, işe gittiğinizde çocuklara nasıl bir düzen kuruyorsunuz? Yani onların öğrenmelerinin devam etmesi için nasıl bir düzenek hazırlıyorsunuz da bunlar devam ediyor? Yani siz işten dönene kadar bu süreç böyle ilerliyor. Çok fazla sorgulayıcı
noktası var. Ama bu eğitim sisteminin alt başlıklarını çok beğendim. Yani çocuğun tamamen ilgi alanları, evet, çok önemli. Çocuğunuz okula gidiyordur. Gitmeye devam edin bence. Ama bu eğitim yaklaşımında bence ele almamız, yani içinden böyle cımbızla, hatta yani kürekle çekmemiz gereken nokta çocukların ilgi alanlarına göre şekillenmek. Bunun en güzel yöntemi de bence ilgi alanları doğrultusunda herhangi bir dışarıda bir kurs veya okulun dışında ilgi alanı olduğu bir konu hakkında ekstra bir ders alması, işte kurs alması, işte bir yerlere gitmesi, uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmesi çok faydalı olacaktır. Evet, kısaca bahsetmeye çalıştım. Birkaç tane örnekle iyice pekiştirmeye çalıştım. Şimdi merak ediyorum, siz neler düşünüyorsunuz? Gerçekten yarın böyle bir telefonunuza mesaj gelirse, ya bunu daha önce yaşadık ama var olan okula gitmemek değil de okulların tamamen kaldırıldığını düşünün. Evde bu şekilde nasıl bir eğitim verebilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Ya da öyle saçma şey mi olur da diyebilirsiniz tabii ki de. Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Bu tarz içerikleri, bu tarz konuları çok merak ediyorum ve araştırmayı da çok seviyorum. Eğer böyle araştırıp bir konu hakkında konuşmamı istediğiniz temel başlıkları da benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.